Son 30 yılda yeniden yoğunlaşan ön Türk araştırmaları, Türklerin Anadolu'daki varlık tarihini kökten değiştiriyor. Buluntulara, DNA ve karbon testlerine göre Türkler 10 bin yıldır Anadolu'da. Ön Türkler milattan önce 8000'lerden itibaren iklim şartları ve kuraklık nedeniyle dalgalar halinde Orta Asya'dan Anadolu'ya, oradan da Avrupa'ya göç etmeye başladılar. Sümerler, Truvalılar ve Etrüskler ön Türklerdir. Hatta Bizans'ta ilk dönemlerinde Türkçe konuşuyordu. Türklerin Anadolu'ya ilk girişi Hristiyan tarihçilerin ve Tanzimat'ın Frenkleşmeci tarihçilerinin iddia ettiği gibi 1071 Malazgirt zaferi ile olmamıştır. 1071 Türklerin Anadolu'ya ilk değil son girişiydi. Dünya tarihinde Türk adıyla bilinen ilk devlet de Göktürkler değil, M.Ö. 4000-2000 yılları arasında Mezopotamya bölgesinde kurulan Turukku Krallığı ile Anadolu'da kurulan Turki Krallığı'ydı. Ön Türk uygarlığı okullarda öğretilmiyor. Çünkü okullarda okutulan tarih kitapları 1939'dan itibaren yörüngesine girdiğimiz batılı ülkelerin çıkarları doğrultusunda yazılmaya başladı. 19. ve 20. yüzyıl başlarında batılı araştırmacılar tarafından ortaya çıkarılan ön Türk uygarlığı ile ilgili buluntular, ilk başta Avrupa'da Türkofilya modasına, yani Türk severliğe sebep olmuştu. Ancak bu buluntular, Batı'nın Türkleri Anadolu'dan sürüp Asya'ya geri gönderme iddiasına uymadığı için bugüne kadar hep sümen altı edildi ve ön Türkler Atatürk'ün ölümünün hemen ardından okul kitaplarından çıkarıldı. Türkiye'de çoğu son yıllarda ünlü ön Türkçe araştırmacısı Kazım Mirşan tarafından okunan çok sayıda yazılı kaya bulundu. Bulunan ön Türk damgası ve kaya resimleri Orta Asya'daki ve Avrupa'da bulunanlarla aynı. Ancak bu bilgiler hala resmi olarak kitaplara geçmiyor. Anadolu'da bulunan ön Türkçe yazılar okunamayan eski bir Grekçe olarak geçiştiriliyor. Ünlü Fransız Türkolog Jean-Paul Roux da Anadolu'daki Türk varlığını milattan önceki yüzyıllara kadar götürmenin mümkün olduğu görüşünü savunur. İskandinavya dahil tüm Avrupa'da 5000'den fazla ön Türkçe yazıt bulundu şimdiye kadar. Ön Türklerin Orta Avrupa'ya göç güzergahlarında bırakmış oldukları izlerin en önemlisi de tamga yazıtlarıdır. Ön Türkler tarafından runik alfabeye geçiş öncesinde kullanılan tamga yazısı, bugün Avrupa'nın birçok bölgesinde tespit edilmiş durumda. 1998 yılında Profesör Doktor Veli Sevin başkanlığında bir ekip tarafından Hakkari'de yapılan kazılarda bulunan 13 adet dikili taş o dönem büyük heyecan oluşturmuştur. Hatta National Geographic dergisi bu konuda 2 sayfalık bir yazı yayınlamış, Amerikan Arkeoloji Enstitüsü'nün yayın organı olan Arkeoloji dergisi de 2000 yılında Veli Sevin'in kazı çalışmalarına 8 sayfa ayırarak Hakkari taşlarını dünyaya duyurmuştu. Bu yayınlarda Hakkari taşlarının Anadolu, Orta Asya ve Avrasya uygarlıklarıyla ilgili ipuçları verdiği belirtilmişti. Erzurum, Mutki ve Hakkari Yüksekova'daki yazıtlar, Türklerin binlerce yıldır bu coğrafyada olduğunun kanıtı. Örneğin Afyon yakınlarındaki Frigya Vadisi denen bölgedeki Yazılıkaya anıtının üzerindeki binlerce yıldır orada duran ön Türk alfabesiyle yazılmış yazıları bilim adamlarımız hala okunamayan bir ön Grekçe diye geçiştiriyor. Rahmetli Servet Somuncuoğlu da 2012'de Türk Dünyası Tarih dergisinde yayınlanan bir makalede Hakkari Yüksekova Gevaruk Yaylası'nda kayalardaki binlerce yıllık ön Türkçe yazıtları fotoğraflayan, Anadolu'daki binlerce yıllık Türk varlığını belgeleyen önemli araştırmacılardan biriydi. Profesör Veli Sevin Hakkari taşlarını Orta Asya'daki dikili taşlarla karşılaştırmış ve M.Ö. 2000'lere ait olan bu taşların ön Türk mezar taşları olduğunu iddia etmiştir. Taşlar gerek ikonografik, gerekse felsefi açıdan Avrasya Bozkır inanışlarına yakın özellikler taşıyor. Kırgızistan, Kazakistan, Altay, Sibirya, Tuva yöresi ve Moğolistan'da geniş alanlara yayılan dikili taşların en çarpıcı özelliği de tıpkı Hakkari'dekiler gibi 2 ellerinde kap tutan savaşçı figürü kullanılması. Bu taşlar, Türklerin milattan önceki yıllardan itibaren Anadolu'da medeniyet kurmuş olduklarının açık kanıtıdır.